Bugün sizlere keşke çok önceden başlasaydım da şimdi şöyle birikimim olurdu, tasarrufum olurdu dediğim, özellikle genç arkadaşlar için, hani Sedat Peker diyor ya, laflarım 40 yaş altındakilere, benzer bir olay, lafım daha çok 20 yaş hatta 25 yaş altındaki arkadaşlara olacak. Herkese merhaba. Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bir bölüme daha karşınızdayım. Ben evlerinizin sevgili YouTuber'ı Mustafa Namoğlu. Şaka bir yana, öncelikle çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Beni böyle bazen rahatsız eden şöyle mesajlar alabiliyorum. Yani çok rahatsız da olmuyorum da sizlerin de aslında düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bunu paylaşın. Şimdi geçenlerde bir arkadaş mesaj attı. Dedi ki abi işte ben seni çok uzun zamandır takip ediyorum. Senden çok şeyler öğrendim falan filan. Daha sonrasında dedi ki işte sen abi yalnız şöyle bir dedi maruzatım var. Sen hep böyle işte benim takipçi kaygım yok vesaire gibi bir gelir kaygım yok bu işlerle ilgili diyordun. Süperdi. Sonra geçen bir bölüme denk geldim abi. Orada işte kanalımıza abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın diyordun falan dedi. Abi ben çok rahatsız oldum. Ben aptal mıyım yani neye abone olup olmayacağımı bilemiyor muyum gibi bir şey yazdı. Sonrasında da abi işte lütfen yanlış anlama da işte lütfen ters bir şey cevap verme de falan gibi bir şeyler yazmış. Ben bir şey demedim yani. Teşekkürler dedim geri bildirimin için falan filan. Şimdi konunun aslı şuydu aslında arkadaşlar. Biz o aslında izlediği arkadaşın videoda öncesinde bir içeride test yapalım dedik. Buna A/B testing deniyor. Yani 2 tane ard arda günde video attık. Benzer izlenme potansiyelleri olan konular, günler vesaire olarak. Ve birinde abone olun demedik. Birinde de abone olun dedik başta ve sonda. Ve dedik ki bunu ölçelim. Yani benchmark olsun, elimizde veri olsun. Dediğimizde nasıl bir like alıyoruz ve abone etkisi oluyor, demediğimizde ne oluyor gibi. İşin aslı buydu. Bu arkadaş bilmiyordu tabii. Bu arkadaş belki o tek videoya girip onu görüp kendince bak işte bunlar da abone kaygısı var falan gibi bir düşüncelere girmiş olabilir. Şimdi burada anlatmak istediğim 2 tane konu var. Yani bölüm konusuyla alakası yok ama hepimize tecrübe olsun diye söylüyorum. Bir, her şey dışarıdan gözüktüğü gibi olmayabilir. Aslında biz orada A/B testing yapıyorduk ki gerçekten abone ve like istediğimiz bölümde arkadaşlar biz 600-700 like alırken istemediğimizde benzer içerik ve süredeki videoda 250 like aldık. Bu kadar dramatik olabiliyor. Bu yani YouTube'da belirli böyle rule of thumb var ya, belirli kurallar, belirli yapılması gereken şeyler var. Bazı şeyleri öğrenmek, test etmek için yapmıştık. İki de arkadaşlar yani bunlara lütfen takılmayın ve hatta üçüncü bir madde söyleyeyim. Ben ciddiye almadım veya umurumda olmadı bu arada bu bahsettiğimiz arkadaşımız. Hani belki de izliyordur bölümü. Hani ona sinirlenmedim de ama yani faydasız söz söyleyeceğinize susmanız herkes için daha hayırlı. Birine geri bildirimde bulunmak başka bir şey arkadaşlar. Böyle iyi bir şeyler söylermiş gibi ondan sonra gerçekten çok başka yere gidebilecek, çok tatsız cümleler kurmak başka bir şey. Eğer faydalanıyorsan içerikten, mutluysan, memnunsan izle. Eğer memnun değilsen, başka bir art niyet olduğunu düşünüyorsan veya bizim artık bu kanalı böyle bir gelir ya da başka bir şey için yaptığımız seni rahatsız ediyorsa izleme. Çok basit. Yani bununla ilgili bu şey şu demek değil işte eleştiriye tahammülün yok. Hiç tahammülsüzsün. Alakası yok arkadaşlar. Eleştiriye tahammülüm var ama bu boş söze giriyor. Yani bu gereksiz yere sözde çok saydığın, sözde sana çok faydam var. Sözde beni çok seviyorsun, çok sayıyorsun. Benden inanılmaz şeyler öğrendin. Öyle mesajlar geliyor bana. Senin sayende iş kurdum abi, şöyle yaptım, böyle para kazandım falan. Ya bunlar okey. Ondan sonra benim bir tane abone oluma mı takılıyorsun? Takılmayın arkadaşlar. Hani geçen biz burada şunu da söyleyeyim. Yani çok bu arada hakkınızı helal edin, böyle bölümün başında sizi tuttum yani. Çok da önemli bir konudan bahsedeceğiz ama geçen şeyi soruyorlar. İşte ben bir bölümde şakalaşıyorum. Enes'e bizim ekipten şey diyorum. Ulan Allah mısınız lan falan diye böyle Sedat Peker şeyi yapıyorum orada. Personası ya da impersonation'ı yapıyorum. Şey yazmış birisi işte öyle cümle kurulur mu Allah mı falan. Ya takılma abi, şey değil, ben tabii ki onu Allah'a saygısızlık haşa
ettiğimden yapmıyorum bunu. Veya ben şakasına bir ekipten birine böyle bağırıyor gibi yapıyorum ya da laf sokuyor gibi bir şey oluyor böyle şaka. Ya şaka olduğunu biliyorlar zaten. Eğer çok merak eden varsa bizim ekibin numarasını vereyim. Arayın, sorun Mustafa Namoğlu nasıl biri? Mustafa Namoğlu ile çalışmak nasıl biri falan filan diye. Yani burada çok güzel bir söz var. Hani göz bakar, kalp görür diye. Benim o hareketlerimin espri olduğu, şakalaştığımız, o samimi, eğlenceli ortam olduğu bu kadar barizken burada başka bir şey arayan arkadaşların ben kalplerinde bir sorun olduğunu düşünerek burada Enes araya bir çizgiyi çekip konumuza dönüyorum. Şimdi saatimiz kaç? Allah, 17 dakikam var. Toplantıya gitmem lazım, satış işimiz var. Buraları kesmeyin. Arkadaşlar ben iş güç yapacağım diye çok büyük bir eşeklik yaptım 21 yaşından beri, 20-21 yaşından beri. Hiçbir zaman köşeye bir para koymadım. Ne olursa olsun, nerede elime para geçtiyse işte işe sermaye olarak koydum. İşle bireysel birikim ve tasarrufları ayırmadım. Ve bir şekilde bu arada iyi de yaptım da oldu ama bu zamanla bana çok ciddi anlamda bireyselde sıkıntı yarattı. Şimdi iş yapacaksanız da yapmayacaksanız da ne olursa olsun size şöyle bir tavsiyem var. Naçizane söylüyorum. İster uygulayın ister uygulamayın. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Hiçbir zaman tasarruf etmedim. Dedim ki ya gerek yok işte, aman işe yatıralım, biraz daha sermaye olsun. Aman biraz daha kredimiz azalsın. Şöyle olsun, böyle olsun. Bunların hepsini bir kenara bırakın arkadaşlar. Lisede bile başladığınızda her ay ya çalıştığınız paradan, ya harçlığınızdan, ya işte arada yaptığınız ufak alışverişlerden, ticaretten, ne yapıyorsanız yapın. Parayı Bitcoin'den mi kazanıyorsunuz? Borsadan mı kazanıyorsunuz? Nereden kazanıyorsanız kazanın arkadaşlar. Aylık kendinize muhakkak bir tasarruf disiplini, tasarruf bilinci oluşturun. Kenara 100 lira, 500 TL, 50 TL neyse atın arkadaşlar. Bunu atarken en doğru yollardan bir tanesi paramızı enflasyon karşısında korumak için maalesef de olsa döviz cinsinden, dolar cinsinden atmak daha mantıklı bir şey olabilir. Başka türlü atabilirsiniz, daha risk alabilirsiniz ama döviz cinsinden atmanız çok daha sizin için makul bir şey olacak. Çünkü diğer türlü TL bazında o kadar paraya, yani faiz bile alsanız, şeye lütfen girmesin izleyenler, faiz helal haram ayrı konu. Ortalama bir paranız var, 10.000 TL, %19 online ya da şubeden bir şekilde mevduat faizi, yani paranıza banka size faiz verecek. Şu an şeyi bilmiyorum, stopaj kesim oranlarını bilmiyorum. Yani siz aslında 19 faiz alırken cebinize 19 kalmıyor. Devlet bundan bir kesinti yapıyor. Stopaj oluyor adı. Galiba TL mevduatları şu an %15'ten 10'a düşürmüşlerdi stopaj kesintisini. O yüzden aslında 19 faiz alırken aldığınız faiz %17.1'e geliyor. Yani %10 düşmüş oluyor. %17 aslında sizin yıllık alacağınız tutar. Bunu arkadaşlar çok basit olarak hesaplamak için söylüyorum. 12'ye bölün. Aylık arkadaşlar sizin aslında cebinize giren ek net kazancınız %1.42. Tamam, paranız %1.42 aylık bazda büyüyor oluyor arkadaşlar. %1.42 şöyle çok manasız. Sizin döviz olarak, yani döviz Türkiye'de bir ayda %1.42 değil, %11, 12, 15 bile artabiliyor. %1.42'nin üstünde döviz ne artarsa, hani enflasyona hiç gelmeyeceğim, enflasyon kıyaslaması. Aylık olarak döviz %1.42'nin üstüne ne artarsa arkadaşlar para kaybettiniz demek döviz bazında. O yüzden her şekilde faizsiz olarak bile mevduat döviz olarak tutmak parayı çok daha mantıklı bir hareket. Şu an tekrar söylüyorum, altını çizeyim. Dövizde tutmanın hani ülke olarak çıkarları vesaire konularına da lütfen girmeyelim. Doğru yanlış vesaire. Tabii ki TL'de tutmak daha mantıklı ama ona uygun bir konjonktür, ona uygun bir şey olması lazım ülkede. Bunu yapmak bizim görevimiz değil, devletin görevi. Ki ben çok milliyetçi, devletçi bir insan da olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani onlar paramızı stabil hale getirmek, güven yaratmak onların görevi arkadaşlar. Biz halk olarak sonuçta kendi cebimizde düşünmek zorundayız. Bununla beraber ben mesela son zamanlarda mesela şey diyorum, bakıyorum geriye, diyorum ki keşke iş güç ayrı konu abi. Ben her ay, yani bunu 21 yaşından beri, şu an 32 yaşındayım, 11 sene her ay köşeye 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar atsaydım şu an ona o compound interest ya da compound efekt deniyor arkadaşlar. Yani birleşik faiz oluyor herhalde Türkçesi. Yani para arttıkça artan paraya daha da yüksek bir getiri sağlama şansınız oluyor. Bu faiz olabilir, borsa olabilir, kripto olabilir.
paranız arttıkça daha büyük parayla daha fazla para kazanmaya başlıyorsunuz mantığı. Çok ciddi belki kenarda bir param olmuş olacaktı. Ben çok yeni 2-3 aydır belki yakından beni takip edenler biliyordur. Midas var. Borsa, yani Amerikan borsalarından çok kolay, işte Robinhood Türkiye versiyonu. Hisse almanızı sağlıyor Midas. Bilenler bilir, yani Midas'ın kurucusu Egen benim en yakın arkadaşlarımdan. Yani onu da bu arada altını çizeyim. Kesinlikle bir reklam, sponsorluk, ıvır zıvır değil bu. Yani hiçbir zaman Egen bana demedi abi bir video çeksene falan filan. Tam tersine biz Egem'le mesela video çekeceğiz. Onların ofisinde oturmasını falan bekliyoruz. Ben kendim birikim yapmak için kullandıkça 2-3 aydır şey dedim ya, keşke bunu daha önceden yapsaydım dedim. Şöyle diyor tavsiyem. İşte Midas gibi bir app'le Amerikan borsalarına tercihen döviz cinsinde her ay 100 dolar, 50 dolar olsun, 1000 dolar olsun, 2000 neyse gücünüz yetiyorsa kenara özellikle güvenli hisselerden, işte yani atıyorum böyle güvenilir, uzun vade sizi üzmeyecek Apple gibi, Tesla gibi, yani Tesla daha volatile da böyle gibi şirketlerden hisseler koyarsanız arada düşebilir, artabilir ama yani bakın arkadaşlar, internet üzerinden hani ne olursa olsun arada düşse bile bir yıldaki bu hisselerin artış azalışlarına bakın. Her şekilde sizi mutlu edecektir. Ben hemen Midas üzerinden birkaç örneğe bakayım. Mesela Apple arkadaşlar bir yılda %33 koymuş üzerine. İşte Facebook arkadaşlar bir yılda %40 koymuş üzerine. İşte PayPal mesela bir yılda %45 koymuş. Yani aralarda düşüşler bile olsa bu hisseleri long olarak, yani uzun vadede tutarsanız muhakkak yılda böyle 20, 30, 40 her şekilde hani TL dolar hiç değişmese bile TL alacağınız net faiz %17.1'den daha fazla size getirecek. Daha da kritiği dolar bazında bu tasarrufu yapmış olacaksınız. Şimdi bunun yani bu tabii hisse tarafında, burada sürekli hisse alalım, işte borsada aynı zamanda tasarruf edelim muhabbetinde tabii riskli alanlar da var. Yani gidip orada ben günlük böyle işte o day trade yapacağım ve işte kolay hızlı para kazanacağım derseniz paranız eriyebilir. Bu size kalmış. Ama benim dediğim olay, gerekiyorsa hiçbir şey yapmayın. Unutun o parayı. Aylık 500 dolar atabilseniz, yani kolay bir şey değil. İşte 4-5 bin TL atmanız lazım. Aslında atılabilir yani. 10 bin lira maaş alan biri bayağı hayat kalitesinden feragat eder. Ve bir şekilde 500 dolar atar. O yılda 6 bin dolar olur. Belki %30-40 üzerine koyup o 6 bin doları %8-9 bin, 10 bin dolara kadar belki daha fazla çıkabilir arkadaşlar. Yani bunu bu tasarrufun en güzel taraflarından biri bir de size ne sağlıyor biliyor musunuz? Yani amacım burada dediğim gibi Midas reklamı değil. Bu tasarruf etme alışkanlığı yaptığınızda sizi paranın ne kadar kıymetli ve zor kazanıldığını size tekrar hatırlatıyor ve özellikle gereksiz harcamalardan, sizi duygusal harcamalardan, böyle sizi çok kısa süre size mutluluk hormonu salgılatacak, geçici mutluluk sağlayacak böyle gereksiz satın almalardan sizi engelliyor. Çünkü şey düşünüyorsun, ya ben şundan bundan kısıyorum, 300 dolar, 500 dolar, 100 dolar biriktireceğim her ay diye, işte borsada ya da kriptoda, orada burada. Ya bunu almayayım o zaman. Gerçekten gerek yok dedirtiyor. Çünkü bizler, bu videoyu izleyen özellikle 20 ve üstü yaşındaki, 21-22 yaş üstü profesyonel hayatta çalışan herkes bana hak verecektir. O iş hayatı stresinden arada sırada kimi zaman paramız olmasa da böyle rahatlama, stres boşaltma böyle harcamaları yapıyoruz. Bu gidip bir gereksiz bir sneaker almak da olabilir. Gidip bir beach club'da, Çeşme'de günlük 2000 TL, 5000 TL harcamak da olabilir. Yani gücümüz yokken kredi kartından nasıl olsa çekebiliyorum veya kredi çekebiliyorum diye. Bu tür arkadaşlar tasarruf disiplini, tasarruf bilinci işte bize bu fuzuli harcamalardan da imtina etmemizi, tereddüt etmemizi ve bunlardan kaçınmamızı sağlıyor. Ben bunu gerçekten kendi hayatımda son 3 ayda gördüm. Zaten öyle fuzuli harcamalar yapan bir insan değilim yani, ama yine de daha dikkatli oluyorsun. Diyorsun ki ya ben buna işte şimdi 500 dolarlık böyle bir şey alacağım ama o 500 doları daha koyarım işte Midas'a, işte biraz daha şundan hisseden alırım. Hatta belki işte şuradan da şunu bekliyorum falan gibi. Size çok güzel bir bilinç sağlıyor. Bunları ben hani şu an bakıyorum, diyorum ki ya keşke çok daha böyle işte genç yaşlardan bu birikimleri yapmaya başlasaydım ve tekrar söylüyorum, naçizane tavsiyem bu
biriktirdiğiniz paraya dokunmayın arkadaşlar. Şunu yapabilirsiniz yani çok istiyorsanız. Hani burada özellikle arada günlük işlem de yapacaksanız yani birikimden ziyade arada da ben günlük day trade yapayım, kar edeyimse bence yaptığınız kar işlemlerinde de realize ettiğiniz karı yani siz 1000 liraya aldığınız bir hisseyi bir hafta sonra 1300 dolara sattınız. 300 dolar bir hafta müthiş para. 300 doları sonra arkadaşlar longa koyun yani uzun vadeli biriktireceğiniz bir yere koyun. Yine yapıyorsanız o 1000 dolarla bir şeyler yapmaya devam edin. O 300 dolarlar arada biriksin. Çok önemli. Son olarak toplantı vaktim geliyor. Birkaç bir şeyden daha bahsedeyim. Hani böyle birikim yaparken aynı zamanda biriktirdiğiniz bu sermayeyi artırmak için de yapabileceğiniz böyle bazı şeyler de var. Hani biz çok ilgilenmiyoruz ama o kadar çok fırsat var ki. Yani sneaker piyasası mesela sneaker resell piyasasında büyük fırsatlar var. Böyle özel lansman sneakerlarını takip edip en çok satan numaralardan, modellerden alımlar yapıp arkadaşlar %30-40 üzerine koyup arbitrajla satabilirsiniz. Ama çok dikkatli girmeniz lazım. Satamazsanız çünkü numara işi var vesaire gibi. Ve bunun gibi daha birçok fırsat var. Bunun dışında da bu zaten bilince girdiğiniz zaman hani orada para biriktirmeye ve üzerine koymaya başladıkça zaten size motivasyonu da gelecek. Ya hadi şu ek işi de yapayım, şurada da biraz daha çalışayım. Yani sadece harcamalarınızı disiplinize etmek değil, aynı zamanda gelirlerinizi artırmak ve çeşitlendirmek üzere de size ekstra bir motivasyon sağlayacak. Hiç küçümsemeyin aylık 50-100 dolarları. Ben bizim ofiste yani birçok arkadaşı teşvik ediyorum buna. Diyorum ki hiç küçümseme abi diyorum. 100 dolar. Hani 860 TL mi şu an? Her ay 100 dolar koy abi. İlla her ay 1000 dolar koymak zorunda değilsin. 100 dolar koy abi fark etmez. 100 dolarlarla o disipline sahip ol. Asla da şey deme ya benim zaten 600 dolarım var ne gerek şunu satayım bozayım da şuraya harcayayım. Zaten biraz sabrederseniz o paraları öyle kolay kolay harcayıp bozamazsınız. Yani eliniz titrer yani çok böyle aşırı kritik, aşırı önemli bir gerekçe olmadan, ihtiyaç olmadan o parayı böyle fuziyle eğlenceye oraya buraya harcayamazsınız diye düşünüyorum. Bölümü kapatırken demin sabah bir arkadaşımla kahvaltı yaptım. Bir çok kısa bir anekdot paylaşayım, onunla bitireyim. Belki birilerine hoşuna gider, faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi çok yakın arkadaşım var Gökhan. Geçen gün bana işte bir story attım sabah böyle 5.30'da ofise giderken. İşte sonrasında bana mesaj attı gün içinde işte başarılı insanların herhalde sırrı bu falan gibi. Bugün sabah da kahvaltı yaptık, 7.30'da buluştuk Gökhan'la. İşte bir muhabbet oldu. Ya dedi ben işte uyanamıyorum kolay kolay. İşte kaç haftadır da zaten sabah 5'e kadar oyun oynuyoruz arkadaşlarla. Ne oynuyorsun işte? İşte PUBG Mobile falan filan. Gökhan dedim. Başarılı insanların sırrı sabah 5.30'da kalkmak değil. Sabah 5.30'a kadar oyun oynamamakta. Tamam mı? Vakti verimli kullanmakta. Ben 5.30'da kalkabilirim. Ama ben 3'te 2'de yatmıyorum yani. Ben 10.30'da yatıyorum 5.30'da kalkıyorum. Aslında seninle aynı gün içindeki süreyi geçiriyorum ama ben sabah 5.30'a kadar zaten oyun oynarsam sabah ne 6'da 5.30'da yani kalkabilirim erken ne de artık o gün de verimli olabilirim, anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar böyle başarının sırrı kalıplarda değil yani sabah 5.30'da kalkar, çok spor yapar, çok sağlıklı beslenir. Bunların muhakkak faydaları var kesinlikle. Ben görüyorum da kendi hayatımda. Tavsiye ederim ayrı bir konu ama gerçekten başarılı olduğum için de söylemiyorum. Başarıya giden yolda disiplinli bir hayat, vakti çok verimli kullanmak, boş işlerden, bize fayda sağlamayan işlerden uzak durmak çok kritik arkadaşlar. Onun dışında böyle çok da büyük bir sır yok. Disiplinli bir hayat, içinde her zaman eğlenceye, keyfe, spora, gezmeye, tozmaya, bazen boş muhabbete her zaman fırsat var. Ama işin temelinde düzenli bir hayat olması lazım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki Kolay Değil bölümünde görüşmek üzere.